Ermenistan'da Türk olmak ve Türkçe konuşarak başkent Erivan'ı gezmek. En sona geldik. Burada bir tane bekleyen asker var bir tane. Arkamda da bir asker var. Hello. Hani buradan biraz yavaştan uzaklaşayım. Gördüğünüz gibi hemen bir tane asker geldi. Ermeniler Türkleri pek sevmedikleri için burada başımız her türlü belaya da girebilir. Ermenili bir arkadaşımız geldi. Optik very Türkiye. Weather is very good today. Şu anda Ermenistan'dayım ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a geldim. Dünya turumun 44. ülkesi. Ermenistan'dayız. Sokakları çıktım, dışarıda geziyorum. Bulunduğum sokaklar bu şekilde. Öncelikle karnım dehşet derecede aç. Dün gece buraya geldim. Detayları, her şeyi anlatacağım. Şurada bir tavuk dönerci varmış. Burada bir yemek yemeyi düşünüyorum. Bugün burada da çok güzel böyle hamur işlerinden var. Burada düz hesap 401 Amerikan doları ediyor. Burada yarım dolar gibi fiyatlara. Burada böyle börek çeşitlerinden falan bir sürü güzel şeyler var. Şurada da bir tavuk dönerci var. Bir döner yiyelim. Dehşet derecede açım. Sonra Ermenistan'ı gezmeye başlayacağız. Çok güzel tavuk dönerlerden de var. Hello, shawarma. You have only chicken? Okay. Şurada Ermenice yazıyor. Anlamıyorum burada ne yazdığını. Bir tavuk döner alalım. Can I get chicken shawarma? Yeah, one chicken shawarma. Yeah, I eat here. Burada bayağı bir farklı bir sürü malzemeler var. Domates var, yeşillik var, biber var, soğan var dedim. Her şeyden koy dedim. Hepsi olsun dedim. Burada dönerim bu şekilde hazırlanıyor. Thank you. Ben sonradan fark ettim. Bakın başka daha neler var. Kebap var burada. Burada bakın kebap da yazıyor burada böyle. Burada da kebap var ve burada bildiğiniz bizim bu Adana kebaplarımızdan var ya. Çok iyi. Yarın da gelip burada kebap yiyeceğim. Also you have kebab. It's very good. Kebab. Armenian kebab. Yes. I love kebab too much. This one is your favorite. Is this beef? Yes. Beef kebab. Yes. Okay, tomorrow or tonight I come and I eat kebab. It's Skolke. For my YouTube. Skolke. Huh? One. Camera. GoPro. $100. 13. See? 13. Yes, that's Tomorrow I come and I eat your kebab. Yes. Oh, kebab is my favorite. Thank you. Bon appetit. Oh, perfect. Thank you. Oh, kebap baya iyi yalnız ha. Abi baya iyi. Kebap da varmış. Yarın da gelip burada ben kebabı da yerim. Şimdi abi şu dönere bakın. Çok büyük. Baya sağlam, doyurucu. Bunun fiyatı 1100 Ermeni dramı. O da yani düz hesap 3 dolar gibi bir fiyatı var. Yani bugünün kuruyla 100 lira falan. Çok iyi abi. Şöyle ketçap mayonez de koydular yanında. Bayağı sağlam, doyurucu. Yarın buraya gelip bir de o kebaptan da deneyeceğiz. Sevdim burayı. Of, çok güzel tavuk döneri yedim. Karnımı doyurdum. Nasıl da kendime geldim var ya. Şu an enerjim tavan. Burada da böyle büfeler falan var. Burada da böyle hamur işleri. Oo, burada da kebapçı var. Aa bak, burası daha ucuza satıyor. Yandaki 1100'dü. Burası 800'e satıyor. 401 dolar ediyor. Burada da böyle kebaplar var. Uf. Kebaplar valla. Nasıl acaba? Sonra bir sonraki yemeğimize deneriz. Hello. Kebap. Şuradan hadi bir tane bir su alalım. Bir tane bir su içelim ya. Burada. Sular ne kadar? Mesela suların fiyatı 200'müş. Yani yarım dolar ediyor sular. Şu su yarım dolara böyle sulardan satıyorlar. Ermenistan suyu. Ödemesini oraya yapıyoruz herhalde. Hello. Hello my friend. Water. 200. Suyu aldık. Bak burada da döner varmış. Burada da et döner, tavuk döner falan var burada da. Güzel abi. Sevdim ben bu işi. Gayet güzel. Dönercileri falan bulduk. İlk döneri de yedik. Bu arada Ermenistan'a ben dün gece saat 4'te giriş yaptım havaalanından. Başkent Erivan'dayım şu an. Hiçbir problem yaşamadım Ermenistan'da şimdilik. Gerçi daha hani bu Türk olduğumu kimseye söylemeden geziyorum şu an.
Yani videoyu çekerken Türkçe konuşuyorum. İnsanlar tip tip bakıyor. Muhtemelen anlıyorlar Türk olduğumu, Türkçe konuştuğumu. Yani bir şey demiyorlar. Hani şu an bir ırkçılık, bir sıkıntı, bir kavga, gürültü, sinir, stres, negatif olaylar hiç yaşamadım. Şimdi ise metro istasyonuna geldim. Metroya bineceğim ve şehir merkezine gideceğim. Size gerçekten çok ilginç yerler göstereceğim, ilginç hikayeler anlatacağım. Beklemede kalın, videoyu izleyin. Metroya girdik. Neden metroya biniyorum? Metroya bineceğim çünkü yerel yaşamı burada keşfetmek istiyorum. Hani taksiye binip gitmek istemiyorum. Burada da bayağı bir çarşı yapmışlar böyle. Bayağı malzemeler, bayağı alışveriş yerleri yapmışlar buraya. Ya şimdi taksiye bindiğimde hiçbir yeri göremeden gidiyorsun. Dedim hadi metroya bineyim. Yakın zaten. Yürüyerek de gidilebilir de. Metroya bindiğimde en azından yerel insanların nasıl yaşadığını, neler yaptıklarını görebileceğiz. Ve bakın metro istasyonları burada çok ilginç. Ya burada ayakkabıcılar falan bile var. Metro istasyonlarını burada alışveriş yeri olarak da kullanıyorlar. Böyle ayakkabılar satılıyor. Ayakkabı, kıyafet. Bayağı ilginç, güzel. Müzikler falan da var. Ermeni müzikleri. Burada ayakkabıcılar falan, çarşı geziyoruz ya, metroya binelim diye geldim. Metroya bineceğiz ama ayakkabıcı çarşısı falan geziyoruz. Burada oyuncakçı falan da var burada böyle. Güzelmiş ya. Güzel olmuş ya. İyi bence. Alışveriş yapmak isteyenler abi metroya gelsin. Metro istasyonunda. Metronun girişini buldum da tabii bende metro kartı falan yok. Nasıl bineceğiz? Hello, sorry. Yeri Tasardakan. But I don't have card. Cash? Cash money, okay? Ticket. Okay, thank you. Bilet alacağız şimdi. Hello. I want one ticket. Yeri Tasardakan. Please go to Yeah. left station. Left? Station, yes. Okay, tickets. Ticket 100. One ticket 100, okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Hadi bakalım, metroya bindik. Yürüyen merdivenler böyle. Fiyat ise bir bilet 100 dram. Yani dram bu arada Ermeni parasının adı 100 dram. 100 de yani çeyrek dolar diyeyim. 0.25 dolara 20 sente falan denk geliyor. Buradan sol taraftaki gidecekmiş benimkisi. Metrolar böyleymiş Ermenistan'da. Güzel ama bayağı grafitili, böyle boyamışlar buraları. Oo, çok iyi ya. Abi bu tarz metrolara bayılıyorum işte. Çok iyi abi. Her yerini grafitilerle boyamışlar. Şimdi en sonunda gelmek istediğim yere geldim. Geldiğim yer ise bakın böyle bir yer. Buranın hikayesi sizi çok şaşırtacak. Çünkü neden mi? Dostlar, şimdi birazdan size anlatacaklarım sizi çok şaşırtacak. Hello. Şimdi dostlar, şimdi Kaskada isminde bir yere geldim. Buranın ismi Kaskada. Aynı zamanda burası hani Türkçesi Çağlayan olarak diye de geçiyor. Buranın hikayesi tamamen kan dondurucu. Neden mi dostlar? Şimdi burası Ermenistan'ın başkenti Erivan. Öncelikle Türkiye'ye çok yakın bir yer. Hatta komşu biliyorsunuz. Ve Ağrı Dağı var biliyorsunuz. Ağrı Dağı'na Ermenice'de Ararat diyorlar dostlar. Ve sınıra o kadar yakın ki buraya böyle yüksek merdivenli yerleri inşa etmişler ve buranın en yukarısına çıktığınızda Ağrı Dağı manzarasını tamamen görebiliyorsunuz. Yani buraya tamamen Ağrı Dağı'nı izlemeye geliyorsun. Buranın en yukarısına birazdan da çıkacağız ve size Ağrı Dağı'nı göstereceğim. Peki şimdi diyeceksiniz yani ne olmuş Ağrı Dağı'nı gösteriyorsa burası diye. Şimdi burayı inşa etmelerinin sebebi ne biliyor musunuz? Şimdi Ağrı Dağı biliyorsunuz nerede? Türkiye'de Ağrı'da bulunan bir dağ. Yani bu dağ nerenin? Türkiye'nin, Türkiye topraklarına bağlı bir yer. Ama Ermeniler hiç bu şekilde düşünmüyor. Burayı da o yüzden zaten inşa etmişler. Ermeniler diyor ki aslında o Ağrı Dağı ve çevresindeki birçok il, şehir, her yer yani Doğu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'daki bazı yerler hepsine diyorlar ki aslında Ağrı ve Ağrı Dağı bizimdir diyorlar. Yani Türk toprakları değildir. Ağrı ve Ağrı Dağı Ermenistan topraklarınındır diyorlar. Yani bizim Ağrı Dağı'mızı sahiplenmişler ve buranın en yukarısında ise Ağrı Dağı'nın manzarası olduğu için yani tabii sonuç olarak şu an Ağrı Dağı Türkiye topraklarına bağlı bir yer. Ermenistan'ın olmadığı için
böyle bir yeri yapmışlar. Buranın en yukarısından Ağrı Dağı'nı izliyorlar. Neden böyle oluyor? Peki çok uzun yıllar öncesinde biliyorsunuz böyle Türklerle Ermeniler arasında böyle soykırım olayları, işte iftiralar, şöyleler böyleler, can sıkıcı olaylar vardı. Yani olay ne? Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı Devleti daha ayaktayken, padişahlar Osmanlı'yı yönetirken Ermeniler o zaman Ermeniler Osmanlı Devleti'ne bağlı topraklarda yaşayan bir halktı. Osmanlı dedi ki dil, din, ırk ayırt etmeksizin dedi şu topraklarda yaşayabilirsiniz. Size yaşama izni veriyorum. Bu topraklarda yaşayabilirsiniz diye Osmanlı izin verdi ama toprağı komple vermedi Osmanlı. Ermeniler de tabi uzun yıllarca Osmanlı egemenliğinin altında yaşadılar. Ve sonrasında Osmanlı yıkılma ve düşüş dönemine geçtiğinde ise topraklarını hep kaybetti derken Avrupalı ülkeler hep böyle Osmanlı'yı paylaşıyordu falan derken Atatürk'ten hemen öncesinde Ermeniler de hemen soykırım yalanları ortaya attılar. Osmanlılar işte Türkler bize şöyle yapıyor böyle yapıyor muhabbetleri yaparak o doğu tarafındaki toprakları Ermenistan almak istedi. Tabii ki bunu başaramadılar. Ve örneği de bu işte Ağrı Dağı örneğin. Ermeniler diyor ki bizim burası ama aslında orası Türkiye'nin ve şu anda da zaten Türkiye'ye bağlı bir yer. Durum bu. İşte burayı bu şekilde inşa etmişler. Şimdi buranın en yukarısına çıkacağız ve size Ağrı Dağı'nın manzarasını göstereceğim. Aynı zamanda Ağrı Dağı'nın da Ermenice ismi Ararat olarak geçiyor. Oraya çıkacağız, böyle bir olay var. Yani siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Arkamda da bir asker geldi. Hello. İşte neyse şimdi o zaman hadi yukarı çıkalım, gezmeye başlayalım, bakalım Ermenistan tarafından Ağrı Dağı'nın manzarasını beraber hadi keşfedelim, gidelim, bakalım. Ben de buradan biraz yavaştan uzaklaşayım. Burada tabii video çekiyorum, Türkçe konuşuyorum. Gördüğünüz gibi hemen bir tane asker geldi yanıma. Bir şey demedi ama belki bir sorun çıkar diye gidiyorum. Sonuç olarak az önce de anlattığım gibi Ermeniler yani Türkleri pek sevmedikleri için burada başımız her türlü belaya da girebilir. Yine de biz uzaklaşalım, ne olur ne olmaz. Gerçi bir sıkıntı olmadı. Sabahtan beri Ermenistan'ı geziyorum. Hiçbir sorun, bir sıkıntı yaşamadım da ne olur ne olmaz. Burada paket olmayalım bir de. Şimdi böyle uçsuz bucaksız merdivenler var. Vallahi nefes nefese kaldım buranın en sonuna çıkana kadar. Bayağı bir enerji harcayacağız. Peki siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya tabii ki zaten neyin ne olduğu belli. Yani yorumlarda da yazarsanız sevinirim dostlar. Onun dışında da bu emeğe destek, şu videoyu beğenip yorum yazarsanız da kanala da abone olursanız cidden çok mutlu olurum. Sizden hatta rekor beğeni bekliyorum dostlar. Hadi bu videoya en aşağı 10.000 tane beğeni yapalım. Yardırın beğenileri, destek olun iyice bana. 10.000 beğeni gelsin ve videolara devam edelim. İşte en sonunda en zirveye, en tepe noktaya ulaştık. Buranın daha ilerisi yok. Buradaki manzara bu şekilde. Burada en sona geldik. Burada da bir tane bekleyen asker var bir tane. Burada bir tane gün batımımız var. Şehir manzarası ama maalesef bir tek Ağrı Dağı eksik. Maalesef ki bugün şansıma hava o kadar sisli ki dağ manzarası gözükmüyor. Ama ben buraya sizler orijinalini görün diye buraya stok görseller koyacağım. Gerçekte burada sis olmadığında Ağrı Dağı nasıl gözüküyor diye görmenizi istiyorum. Benim şansıma maalesef sisli gözükmüyor. Ama yapacak bir şey yok. İşte arkadaşlar siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte bakın burada Ağrı Dağı böyle gözüküyor. Yani şuradan az ilerisi Ağrı oluyor. Türkiye sınırı zaten ama Ermeniler diyor ki o topraklar bizim. Türkiye'nin doğusundaki topraklar bizim. Ağrı da bizim, Ağrı Dağı da bizim diyorlar. Ve bizim diyorlar. Yani böyle bir sıkıntı, ileride olası bir savaş durumu olursa dediğim gibi yani Ermenistan'ın yapacağı ilk iş bizim Ağrı tarafından doğu topraklarına saldırmak olacak. Böyle bir durum var. Garip yani. Şu an işte bu şekilde kendilerini tatmin ediyor Ermenistanlılar. Ermeniler buraya gelip burayı inşa edip Ağrı'yı burada izliyorlar. Yalnız bu arada Ağrı Dağı'nın Ermenicesi de Ararat diye geçiyor. Ararat da o kadar kutsal marka olmuş ki Ermenistan için. Yani bir Ağrı Dağı onlar için o kadar kutsal ki. Yani bir marka olmuş. Yani burada mesela sabah bir alkol dükkanına girdim. Orada bir konyaklar vardı. Ve markalarının çoğu Ararat'tı. Ararak konyak veya çarşıya gidiyorsun. Burada bazı dükkanlar, restoranlar falan görüyorum. İşte yok Ararat kafe, Ararat tekstil, Ararat bilmemle falan gibi böyle birçok şey var.
Bayağı bir Ararat'ı marka yapmışlar yani. Bayağı bir kutsal yapıp benimsemişler. Garip bir durum yani. Ağrı Dağı Ermeniler için inanılmaz derecede kutsal ve geri istiyorlar yani. Dediğim gibi bir olası ileride savaş olduğunda yani o Ararat dedikleri Ağrı Dağı'na saldıracaklar. Bayağı bir kutsal adamlar için. Neyse, burada artık gün batımını izliyoruz. Batıracağız burada gün batımını. Sonra bakalım Ermenistan'ın, Erivan'ın diğer bölgelerine gezmeye ineceğiz. Şimdi şehir merkezine geldim. Merkezi taraflarda geziyorum. Buradaki sokaklar aslında benim hoşuma gitti. Böyle eski Sovyet mimarilerinden var. Sokaklar bayağı bir kalabalık. Gördüğünüz gibi çok fazla insan var. Hava da gayet güzel. Yani kış zamanı olmasına rağmen hava gayet iyi ve burada en çok dikkatimi çeken şeyler kesinlikle sokaklar inanılmaz temiz. Gerçekten Ermenistan başkenti Erivan'da şu an gezdiğim yerler çok temiz abi. Sokaklarda, yerlerde hiç çöp yok. Onun dışında en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi ise genç nüfus inanılmaz derecede fazla. Yani her yerde genç, yani ortalama 20 ile 30 yaş aralığında o kadar çok insan görüyorum ki yani aslında güzel yani bu. Bayağı bir insanlar yani keyifli ve mutlu gözüküyorlar. Yani bir sıkıntı görmedim. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Ömrümde gittiğim ülkeler arasında ilk 3'e koyarım şu konuda. Çok sakin bir ülke. Ya inanılmaz sakin. Yani hayat normal, standart tıkırında gidiyor. Yani burada bir aksiyon, heyecan veya böyle bir yani bir adrenalin yok yani. Şu an yani sokaklarda rastgele yürüyorum. İnsanlar normal yaşantılarında, yani kimse böyle bağırıp çağırmıyor, kimse kavga etmiyor. Yani gayet sakin insanlar, çok hani medeni bir şekilde yaşıyorlar yani. Şu an benim Ermenistan'daki gezdiğim ilk 1-2 saatteki gözlemlerim bu şekilde. Trafik falan gayet sakin. Korna sesleri hiç yok. Yani trafikte gerçekten çok iyiler. Kurallara çok iyi uyuyorlar ve gördüğünüz gibi kornaya çalan kimse yok. Kırmızı ışıkta herkes duruyor, yayalara yol veriyorlar. Yani şu an benim ilk izlemim Ermenistan hakkında gayet güzel. Bakın ayrıca Ermenistan'da çok güzel bir şey var. Ermenistan'da içme suları ücretsiz. Ya marketlere gidip satın alırsanız ücretli, ama sokaklarda bakın böyle şeylerden var. Burada böyle ücretsiz olarak sokaklarda her yerde var. Yani hangi sokağa girersen gir ücretsiz sulardan var. Hadi biz de bir içelim bakalım be. Oh güzel. Bu olay çok iyiymiş abi. Girdiğim birçok sokakta bunlardan görüyorum. Ücretsiz sular var. Şişeni gel doldur bundan iç yani. Veya ağzını daya böyle. İç, iyiymiş, güzel. İyi. O zaman Ermenistan'da suya para harcamayacağız. Su ücretsiz. İşte şimdi ise en ünlü yere geldik. Burası Abovyan Caddesi olarak geçiyor. Abimiz de maymunla takılıyor burada. Ve burası Abovyan Caddesi. Yani bu Erivan şehrinin, yani Ermenistan'ın başkentinin en böyle yani sosyetik yerleri diyebilirim. Böyle kafelerin, restoranların olduğu, yani en böyle pahalı bölgenin olduğu, insanların böyle yani hava almak için geldiği, para harcamak için geldiği, çay kahve içelim, yemek yiyelim, takılalım, güzel yerlere gidelim veya alışverişe gidelim gibi diyebilecekleri yerler. Burası işte Ermenistan'ın en popüler yeri. Burası geldiğinizde yani buralarda takılırsınız. Bakın burada da o ücretsiz su yerlerinden var, burada da bir sürü. İç kardeşim iç. Güzel değil mi ama ya, böyle ücretsiz sular veriyorlar ya. Vallahi keşke dünyanın her yerinde böyle olsa, cidden güzel. Her sokakta ücretsiz sulardan var. Ve burada böyle sokak sanatçıları görüyorum. Burada böyle resim yapıyorlar. Herhalde burada oturuyorsunuz, sizin canlı portrenizi çiziyorlar. Evet, burada zaten Instagram'ı, telefonu falan filan da yazmış. Şu an kendisi burada değil de herhalde akşam gelir. Burada böyle canlı portreler falan. Sokak sanatı da var yani. Ermenistan aslında yani sakin, güzel, güvenli. Yani güvenli bir yer bence ya. Hani hiçbir şekilde güvenlik sıkıntısı yok. Zaten Ermenistan yani standart bir ülke. Yani bir can güvenliği olsun. Hiçbir şey yaşamadım bir yabancı olarak, özellikle bir Türk olarak. Bakın hatta sokaklarda Türkçe konuşarak rahat rahat da geziyorum. Yani kimse bir şey demiyor. Yani biraz şaşırdım açıkçası çünkü daha önce gelen buraya YouTuber insanlardan olsun veya duyduklarımız falan buraya geldiğinde herkes sıkıntı yaşıyordu ki ben de kime Ermenistan'a geleceğim dediysem herkes bana aynı şeyi söylüyordu. Dikkatli ol, orada Türk olduğunu sakın söyleme, başın belaya girer, sıkıntı yaşarsın gibi çok uyarılarda bulundular bana. Ama nedense hiç öyle şeyler yaşamadım ya. Daha 1-2 saat oldu. Belki merkezi yerlerde olduğum için herhalde olabilir. Bir sıkıntı görmüyorum ya. Gayet güvenli, rahat. Gelmek isteyenler varsa da
Gelin abi rahat rahat gezersiniz ya. Bakın ben burada böyle Türkçe konuşarak sokaklarda tek başıma rahat rahat gidiyorum. Zaten her yerde genç nüfusu var ya. Zaten gençlerin artık çok umurunda değil ya. Bu eski savaş olayları olsun, sıkıntılı olaylar falan. Onlar artık eski nesillerde. Eski yaşlardaki insanların artık çok önemsediği şeyler. Artık böyle genç kesim artık böyle eskiden yok o olmuş, onlar bize şunu yapmış, bunu yapmış falan önemsemiyorlar ya. Gençlerin umurunda değil. Herkes kendi hayatına bakıyor. Buralarda genç yerleri, takılma yerleri olduğu için gayet güvenli arkadaşlar ya. Optic, very good. Okay. Thank you very much. From France? Türkiye. Ah, yes. Good day, my brother. Sabıtane balıkçı. Ha? Sabıtane balıkçı. Thank you very much, my brother. Good day, balıkçı. You're welcome. Say hello. Bye, bye, bye. Bye bye. Bye, bye. Ermenili bir arkadaşımız geldi. Evsiz para istedi. Yemek parası verir misin falan. Destek oldum, verdim. Fransız mısın falan dedi. Türk'üm dedim. Hiç tepki vermedi. Hatta yani teşekkür etti, gitti. Ben de destek oldum. Biraz bir para verdim. Hello, how are you? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Thank you. Hotel N1. По Яндекс.Плану займет 15 минут. How are you? Good. Weather is very good today. You know speak English? No. No English. Okay. How can I say thank you in your language? Şnorakalıçın. What? Şnorakalıçın. Şoraka çorakonyo. Merci. 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 It's so difficult bro. Şoraka şorayo. Şnorakalıçın. Oh, okay bro. Thank you, thank you enough. Thank you, Thank okay. Your language is so difficult. На разметку. Впереди камера контроля перекрестка. Şoraka şorayo. 300 метров поверните направо. Şimdi geldik arka mahallelere. Şehir merkezinden çıktık. Lokal yerlerdeyiz. Hem de benim otelimin olduğu yerdeyiz. Otelime doğru yürüyoruz. Bu arada bakın burada gördüğünüz yer bir petrol ofisi. Çok tatlı değil mi? Bakın içeride hiç böyle gişesi falan da yok, böyle küçük bir yer. Sadece burada 2-3 tane pompa var. Böyle küçük minik bir tane bir petrol ofisi. Çok ilginç değil mi ya? Çok tatlı böyle yol üzerinde. Yani bir petrol ofisi bile denmez yani. Sadece burada 2-3 tane pompa var yani. Fiyatlar ise benzin 500-530 diyor. Yani 1 dolar 25 sent, 1,5 dolar aralığında bir fiyatı var Ermenistan'da 1 litre benzinin. Şimdi ise benim konakladığım otele geldik. Yani otel dediğime bakmayın. Çok uygun fiyata düşük bütçeli bir oda tuttum. Ama odamın içi çok ilginç. Size bir göstereyim. Bayağı böyle değişik bir oda. Göreceksiniz. Bir girelim. İşte benim otelim burası. Girdiğimizde işte burası benim odam. Direkt resepsiyona geçtik. Odama girdik. Bakın şimdi. Odam biraz dağınık, hafif biraz ama. Şimdi odama bakın. Ben normalde burayı bir tane tek kişilik bir oda olarak tuttum. Bana dublenin duble odasına bir oda vermişler. Dublenin dublesi dediğim bakın. Burada bir tane çift kişilik yatak var. Burada da bir de ranza var. Bir alt tarafta bir kişilik yer var. Hatta hazırda çarşaf, yorgan, yastık. Yukarıda da aynı şekilde klima da var. Burada da çift kişilik yatak var. Çok ilginç değil mi? Normalde ben burayı tutarken yani normal bir tane çift kişilik yatak vardı diye tuttum. Bu oda boşmuş, bunu verdiler bana. Daha iyi yani şey dedim ben de. Bir gün burada yatarım, bir gün burada yatarım, bir gün burada yatarım. Hatta aranızda şu an Ermenistan'da olan varsa, kalacak yere ihtiyacı olan varsa da buyursun gelsin. 2 kişilik boş yerim var. Ha bir kişi de yanıma da sıkışır böyle. Yani güzel bir oda aslında. Tuvaleti de burası gayet temiz, güzel. Böyle işte duş, tuvalet. Bu şekilde böyle bir odada kalıyorum. Güzel yani, benim işimi görüyor. Temiz yani, iyi. Fiyatı da gecelik 16, 17, 18 dolar civarlarında bir fiyatı var.
Yani tek başıma kalıyorum. 4 kişi olsak herhalde aynı fiyata kalırız. Bu şekilde yoruldum, bayağı da bir gezdik. Ermenistan'da ilk günü bu şekilde bitirdik. Ben şimdi artık yatayım, dinleneyim. Yarından itibaren artık Ermenistan'ın asıl farklı ve aksiyon dolu olabilecek bölgelerine gideceğiz. Kanala abone olmadıysanız abone olup bu videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. En az bir 5-10 bin like da videoya bir gelsin. Bir 10 bin like yapalım. Bol bol beğeni butonuna basın arkadaşlar. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.